Merhaba, bu Excel videosunda Excel 365'in fonksiyonlarını kullanarak, bazı fonksiyonlarını kullanarak onay kutusu ile istediğimiz bir alana, istediğimiz sütun başlıklarını ve verilerini getirmeyi anlatacağım. Bunun için hangi özelliklerden ve fonksiyonlardan faydalanacağız? Şuraya yazdım. Sütun seç, İngilizce kullananlar için choose call, çapraz eşleştir, xmatch, filtre, filter ve devrik dönüşüm transpose ve onay kutusu kullanarak bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl çalışıyor? Kısaca göstereyim başlamadan önce. Dikkat ediyorsunuz, onay kutuları var burada. Seçtikçe şuradaki sütun başlıkları buraya geliyor. Mesela ben o anda tarih ve unit price, yani birim fiyata ihtiyacım var diyelim ki. Bunlara ihtiyacım yok. Şunlara diyelim ki. O zaman buradan seçiyorum hangi sütun başlıklarını kullanacaksam, o anda ihtiyacım varsa ve onları getiriyorum. Yani daha sonra diyelim ki ürün kodu da ihtiyacı oldu veya ürün adı. Product name'i seçiyorum. O da buraya geliyor. Gibi böyle güzel bir çalışma. Hemen şuradan devam edelim. Verileri buraya almıştım ben daha önceden. Şimdi buraya öncelikle devrik dönüşüm formülüyle, ki devrik dönüşüm yeni bir formül değildir. Yani Excel 365'ten önce de vardı. Transpose İngilizcesi. Ne yapıyor? Sütunları satıra, satırları sütunlara çeviriyor. Bizim yapacağımız şuradaki sütun başlıklarını şuraya sütun şeklinde 5 satırlı bir tek bir sütun şeklinde getirmek eşittir. Devrik dönüşüm diyelim. Zaten çok basit bir formül burada. Burada arada seçiyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Evet, bakın sütun başlıklı. Şöyle yapayım. Şuradaki sütun başlıkların buraya geldi. Aynı sırada. Şimdi şuraya da ne yapacağız? Ekle deyip Excel 365'te gelen bir onay kutusu özelliği var. Checkbox. Bunu ekliyorum. Checkbox'ta Excel'deki çoğu fonksiyonda kullanılan doğru yanlış gibi mantıksal sınama yaparaktan, bakın işaretlediğim zaman şuraya dikkat çekmek istedim. İşaretlediğim zaman doğru, işareti kaldırdığım zaman yanlış değerini veriyor mantıksal sınama olarak. Bunu da kullanacağız biz burada. Şimdi ben şu tabloda çok satırlı ve çok sütunlu olduğunu düşünün bunun. Binlerce satır ve binlerce sütun. Hepsine ihtiyacım yok diyelim ki bazı sütunların o an için. Şuraları tıklayarak özet bir şekilde şu J1 hücresine hangi sütunlardan faydalanacaksam onu getirmek istiyorum. O zaman şuraya formülümüzü yazmaya başlayalım. Şimdi sütun seçte başlayacağız. Sütun seç Excel 365'in yeni fonksiyonlarından. Onu da şöyle kısaca anlatmış olayım. Bu tablo başka bir tablo üzerinden. Adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir veri aralığındaki sütunu seçip başka bir alana getiriyor. Şöyle yapayım. Eşittir. Sütun seç. Taba bastım. Diziyi soruyor. Sütun başlıklarını seçmeyeyim. Sadece veri aralığım gelsin. İstiyorsam böyle seçiyorum. A2, G50 aralığını. Ve hangi sütunu istiyorsam column number soruyor. Ben şu an ikinci sütun, yani toplam 6 sütun galiba. Evet. Yok, 7 sütunlu bir tabloda bana ikinci sütun lazım. Yani cari isimler lazım. 2'yi seçiyorum ve bakın o anda geliyor. Yani 2'yi değil de diyelim ki toplam lazım. O zaman da 7'yi seçecek. Şuradaki toplamlar geldi. Şimdi bunu burada kullanacağız. Eşittir. Sütun seçte başlıyoruz. Formülümüze dizi soruyor, bakın dizi. Dizimiz ne? Demin gösterdiğim gibi sütun başlıklarının gelmesini istiyorsam A1 E25 gelmesini istemiyorsam A2 E25 aralığını seçmem lazım. Ben A1 E25 aralığını seçiyorum. Sütun başlıklarının gelmesini istiyorum. Noktalı virgül. Formülümüze devam ediyor. Şimdi burada
sütun numarasını demin göstermiştim. Burada şimdi bunu direkt yazmak yerine işte birinci sütun, ikinci sütun diye çapraz eşleştiri kullanacağız. Çapraz eşleştiride Excel 365'in yeni fonksiyonlarından. Onu da şöyle getireceğiz. Şimdi çapraz eşleştir diyorum. Acaba bir an İngilizcesini yanlış mı yazdım diye onun için duraksadım. Ona bakacağım bir ara. Olmazsa düzelteceğim arkadaşlar. Ben bakıyorum. Bir saniye. X-Match doğruymuş. Doğru yazmışım aslında. Evet. Bu da şimdi arama değeri soruyor burada. Arama değerimiz ne? Bunun için de aslında direkt yazmayacağım. Bunda da filtre. Excel 365'in filtre fonksiyonunu kullanacağım. Bakın dizi soruyor bize. Dizi aslında yani neye eşleştireceğim diyor. Burada seçiyorum ve hashtag. Excel 365'in yine güzel bir özelliği. Hashtag ile dinamik bir veri aralığını seçebiliyoruz burada. İşte bir aralığı böyle direkt yazmadan, seçmeden. Mesela G1, G5 yazmama gerek kalmadan hashtag seçtim. Çünkü artabilir bu. Arttığı zaman otomatik artsın diye hashtag seçiyorum. Hashtag işaretini seçtim. Noktalı virgül. Ekle diyor bakın filtre özelliğinde. Ekle neyi ekleyeceğiz? Buraya ekleyeceğim. Checkbox onay kutularımın olduğu yere ekliyorum ki seçtiğim zaman ilgili sütun gelsin. Noktalı virgül koyduktan sonra şurada şunu kapatıyoruz. Tekrar bakın çapraz eşleştire geçtik formülde. Şimdi onun devamını yapıyoruz. İşte böyle iç içe formüllerde aslında şuralara dikkat etmeniz lazım bakın. Şunu taşıyayım şöyle. Bunu istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz bu arada. Şöyle aşağı doğru taşıyayım. Noktalı virgül. Şimdi arama dizisi soruyor çapraz eşleştirde. Neyi arayacak? İşte şuradaki A1 ile E1'deki sütun başlıklarını arayıp eşleştirecek. Adından da anlaşılacağı üzere. Parantezimizi kapatalım. Buradaki parantezlere dikkat edelim. Ama zaten uyarır. Eksik bir parantez yaparsanız mesela şu anda. Bakın ben eksik bir parantez koydum bilerek. Uyarıyor zaten. Evet diyelim. Evet şimdi hesapla diyor. Aslında bu bir hata değil. Hiçbir checkbox onay kutusu seçmediğim için hesapla diyor şu anda. Seçtiğim anda hesaplayacak. Diyelim ki bana şu anda date yani tarih ve birim fiyatlar lazım. Diğerleri şunlar lazım değil. O yüzden ne yapıyorum? Seçiyorum. Bakın. Tarih sütunum aynen buradaki gibi geldi. Bir de birim fiyatlar lazım. Unit price seçtim. Geldi. O anda ihtiyacım yoktu. Sonradan ihtiyacım oldu diyelim ki. Product name, ürün adları da sonradan ihtiyacım oldu. Aynı sırada geliyor bakın. Bu gidiyor bunun sağına almıyor. Buradaki sıra neyse ona getiriyor. Yani seçimin sırası önemli değil aslında. Şöyle hepsini bir seçeyim. Tekrar görelim. Evet. Bakın buradaki tablonun bir kopyasını, replikasını buraya almış olduk. İhtiyacım olmayanları buradan kaldırıyorum. Gayet de güzel, özet bir görüntü olmuş oluyor. Excel 365'in fonksiyonları gerçekten çok güzel ve işinizde verimi arttırmayı sağlayıcı fonksiyonlar. Tabii eski fonksiyonlar da hala kullanılıyor. Kullanılmıyor değil ama örneğin bir en çok kullanılan düşey ara hala kullanılıyor. Ben de kullanıyorum. Ama yavaş yavaş XLOOKUP'a yani kendi çalışmalarımda çapraz araya kullanmaya başlıyorum. Yani onu da kullanıyorum. Yerine göre, ihtiyaca göre ama Excel 365'in bu fonksiyonları hem dinamik hem de çok verimli özellikler sunuyor. Umarım faydalı olur sizin çalışmalarınızda da. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşça kalın. Bu arada bu çalışmayı yorum kısmına ekleyeceğim YouTube'da.
Oradan isteyenler indirip inceleyebilir. Teşekkürler, hoşça kalın.